Arkadaşlar bu videoda Türkiye ve Gürcistan savaş senaryosunu ele alacağız. Bu senaryoda müttefikler yok, nükleer de yok. Şimdi savaşın başlama nedenine geçelim. Gürcistan sınırında yaşayan Artvinli köylüler kışın yakmak için odun kırıyorlardı. Köylüler tabela olmadığı için bilmeden Gürcistan'ın Maçakale Milli Parkı'ndan kurumuş ağaçların bir kısmını yakmak için köylerine getirdiler. Fakat Gürcü orman bekçileri bu durumu fark ettiler ve başkana ilettiler. Başkan çok sinirlendi ve Ankara'ya bir mektup yolladı. O köylüler derhal Gürcistan'a teslim edilecek. Bak dostum, hiçbir vatandaşımı ağaç yüzünden cezalandırmam. Ancak zarar ne kadarsa öderim. Gürcistan bunu kabul etmeyip savaş hazırlıklarına başladı. Bu sayılar iki devletin asker sayıları, bu tank sayıları, bu helikopter sayıları, bu uçak sayıları, bu da toplam donanma sayısı. Öncelikle Gürcistan 3 gemisiyle Trabzon limanını bombalamaya başladı. Bu saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı. Sonrasında Gürcistan askerlerinin yarısını Batum'a, kalan yarısını da Ağızka bölgesine yığmaya başladı. Türkiye, Gürcistan'a gece 12'ye kadar süre verdi. Eğer barış yapmazsa Türkiye de savaşa girecekti. Gürcistan bu teklifi kesinlikle reddedip Batum'da bulunan Türk vatandaşların hepsini de zindanlara attı. Saatler 12 gösterdiğinde Türkiye'de savaş ilan etti. Bu sırada Gürcü kuvvetleri boş durmayıp Artvin ve Ardahan sınırına asker çıkarmaya başladılar. Bölge halkının direnecek silahı olmadığı için oraklar ve baltalarla ne kadar direnmiş olsalar da Gürcü kuvvetleri ilerlediler. Önce Artvin, arkasından Ardahan Gürcü kuvvetlerince işgal edildi. Gürcü ordusu hızını alamayıp Erzurum'a kadar ilerledi. Türk ordusu bu sırada yurttaki birlikleri Ankara'da toplayıp oradan cepheye gönderiyordu. Türk ordusu cepheye ulaşana kadar Gürcü ilerlemesini durdurmak için Kürecik askeri üssünden 2 adet F-16 uçağı kaldırıp cepheye gönderdi ve Gürcü birliklerini havadan bombalamaya başladı. Gürcü ordusu bu bombardımanda kayıplar vermeye başladı. Duruma çare arayan Gürcistan, Rusya'dan aldığı 2 adet S-300 sisteminin birini Artvin'e, diğerini de Ardahan'a yerleştirdi. Bu S-300'lerle bombardıman yapan Türk ordusuna ait 2 F-16'yı düşürdüler. Türkiye buna çok sinirlendi. Gürcistan Batum limanından gemilerle Rize'ye asker çıkarttı ve Rize'de işgal edildi. Bu sırada Türk ordusu Erzurum'a ulaştı ve Gürcü ordusuyla şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sonunda Gürcü ordusu Erzurum'dan geri püskürtüldü. Gürcistan B planını devreye soktu. 5 adet Su-25 tipi saldırı uçağıyla Erzurum'u havadan bombalamaya başladı. Türk ordusu bu bombardımanda asker ve teçhizat kaybı yaşadı. Gürcü uçakları Erzurum'dan sonra Erzincan'ı da bombalamaya başladılar. Türkiye, Şanlıurfa'da yerleştirilmiş bir adet S-400'ü Tunceli'ye getirdi ve Gürcü savaş uçaklarını kuş gibi avlamaya başladı. 4 savaş uçağı düşen Gürcistan sadece bir uçağını kurtarabildi. Artvin'de ve Ardahan'da bulunan S-300'ler Türkiye için bir tehlikeydi. Türkiye'nin öncelikli hedefi bu S-300'leri yok etmekti. Bir adet Türk SİHA'sını S-300'ü imha etmesi için yollayan Türkiye hüsrana uğradı. Çünkü S-300 SİHA'yı havada imha etti. Türkiye başka bir plan yaparak gece saatlerinde Trabzon limanından gemi kaldırarak Artvin yakınlarında durdu. Ardından gemiden çıkarılan 2 adet SİHA gece aktif olmayan S-300'ü bombaladı. Gürcistan bunu fark etti ve güdümlü füzelerle Türk gemilerine saldırmaya başladı. Türk S-400'ü aktif hale getirilerek füzeler havada imha edildi. Türkiye tanklarını devreye soktu ve yaklaşık 50 tankı Trabzon'a yerleştirdi. Tankların arkasına da 25 tane çekili topçu yerleştirdi. Böylece işgal edilen Rize'yi ağır bombardıman altına aldılar. İki SİHA da aynı anda Rize'yi bombalıyordu. Fakat SİHA'lardan biri düşürüldü. Çünkü Türkiye Ardahan'da konuşlandırılmış Gürcistan S-300'ünü unutmuştu. Erzurum'a acil Koral radar bozucu silah getirildi. Böylece Gürcistan S-300'ünün radarları bozulmuştu. İki Türk İHA'sı bunu fırsat bilip Ardahan'daki S-300'ü imha ettiler. Bu sırada Türkiye Rize'yi kurtarmayı başardı. Gürcistan, Türkiye'nin SİHA'ları yüzünden çaresiz kalmaya, geri çekilmeye başladı. Gürcistan, Türkiye'nin SİHA'larını düşürmek için helikopter kaldırsa da Tunceli'de bulunan S-400'ü hesaba katmadıklarından 3 helikopteri daha düşürüldü. Bir taraftan Türkiye Ardahan'da topraklarını kurtarmaya devam ediyordu. Gürcistan bunu görünce 17 adet tankını Ardahan'a yerleştirdi ve yoğun bir bombardıman başlattı. Türkiye zayiat vermeye başlayınca derhal SİHA'lar devreye sokularak Gürcü tankları havadan imha edildiler. Ardahan'da geri alındı. Türkiye, Trabzon limanındaki çıkarma gemisine 74 tank ve 10.000 asker yükleyerek Batum limanından çıkarma yapmaya başladı. Batum'da zindanlara kapatılan Türk vatandaşları da kurtarıldılar. Bu sırada Gürcistan, Artvin'i kaybetmemek için savaşıyordu. Ancak 3 taraftan sarılan Gürcü ordusu teslim olmak zorunda kaldı. Rize'deki ordu Batum'daki Türk ordusuyla birleştirilerek sırasıyla Poti, Labra derken Abhazya şehrine kadar girdi. Gürcistan başkenti Tiflis'in düşmesinden korktuğu için Ağızka'daki birliklerini Tiflis'in güvenliğini sağlamak amacıyla geri çekti. Türkiye Ardahan'daki ordusunu Ağızka bölgesine sürmeye başladı.
Diyarbakır'dan tank sevkiyatı yapıldı. Kısa sürede Ağızka bölgesi de Türkiye'ye geçti. Abhazya'yı ele geçiren Türk ordusuyla Ağızka'yı ele geçiren Türk ordusu İmereti kentinde birleştirildi. Türkiye başkent Tiflis'e doğru hücuma geçti. Ancak Gürcistan başkente kadarki bütün araziye mayınlar yerleştirdi. Bunu daha sonra fark eden Türkiye ufak bir zayiat verse de bölgeye mayın tarama araçlarını getirdi ve bölgeyi mayından temizlediler. Şehrin girişine gelen Türkiye ile Gürcistan arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Diğer taraftan F-16'lar Tiflis'i abluka altına alarak havadan bombalıyordu. Gürcistan daha fazla direnemeyerek barış yapmak zorunda kaldı. Türkiye bu teklifi kabul etmişti. Anlaşmanın maddeleri şöyledir. Gürcistan 1 milyar dolar tazminat ödeyecek, Batum üzerinden Türkiye'ye getirilen ürünlere ek vergi konulmayacak. Fakat Gürcistan ilk teklifi kabul edemedi çünkü ödeyecek parası yoktu. Bu yüzden tazminat olarak Batum şehrini Türkiye'ye verdi. Artık Batum da Türkiye'nin toprağı olmuştu ve bu savaşın mutlak kazananı da Türkiye oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.